resmi bir teklif yapmadı. Bu detaydan da bahsedebilirim. Galatasaray'da şöyle gündeme kısa kısa bir giriş yapalım. Hocam orta sahada bahsettiğiniz profiller Maestro'ya Fenerbahçe'nin mi daha çok ihtiyacı var, Galatasaray'ın mı? Galatasaray. Neden hocam? Çünkü İsmail Yüksek var orada. Evet. Değil mi? Alvarez var. Evet. Fred var. Evet. Şimdi zaten Asensio ile oynuyor. Asensio ile oynadığı için iki kişi yedek kalıyor. Evet. Yani Fenerbahçe, şimdi Torreira bir şey olduğu zaman kim oynayacak? Kimse yok hocam. İşte Galatasaray'ın var. Galatasaray bunun tayinini iyi yapmalı. Çünkü bak Lemina sağlam olsa, Lemina'nın 3 maç sonra bir şüpheli bir durumu olmasa, yani istikrarlı bir oyuncu olsa derim ki Lemina, Torreira, Sara Sezonu bunu evet idare edebilir. Ama Torreira'dan başka istikrarlı oyuncu yok. Yok hocam. Onun için Galatasaray'ın Torreira gibi bir orta saha ihtiyacı var. Maestro Bu Şampiyonlar Ligi'nden bağımsız, ligden bağımsız, Galatasaray'ın geleceği için. Galatasaray'ın gelecekteki futbol anlayışı içinde. Galatasaray presli oyun oynuyor. Onun için Torreira gibi bir orta saha ihtiyacı var. Peki bu Şampiyonlar Ligi'ne 3 oyuncu değişecek hocam. Bu gelecek orta saha mutlak Şampiyonlar Ligi listesine yazılmalı Tabii. mı? Hiç almasınlar bile. Lig için değil yani. Yok. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray bir üst tura çıkarsa bu alacakları oyuncu, orta saha oyuncusu kadronun içinde değilse hiç gerek yok. Çünkü geçen sene Lemina'da o sorun Hiç gerek yok. Evet, Lemina geçen sene alınmadı. Onun için böyle bir oyuncuya Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı var. Başkanın istediği direkt 11 oyuncusu bu arada. Yani Evet. Lemina'yı Evet, dinlendirecek. sol bek yakalanırsa iyi fırsat, transferi stoper, Torreira gibi bir orta saha, kanat forvet, Galatasaray böyle dördünü iyi analiz etmesi lazım. Hocam Ruben Neves çok yetenekli bir oyuncu. Al Hilal'de forma giyiyor Suudi Arabistan'da. Şimdi sizin Suudi Arabistan futboluna bakışınız. Evet. Oradaki oyuncuların işte antrenman temposu hepsi ortada. Tabii ki yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz ama Suudi Arabistan'dan böyle bir transfer yapılması isim olarak da profil olarak da sizce doğru mu? Ya ben hiç sıcak bakamıyorum ya. Ben Suudi Arabistan Ligi'ni tabii geçen sene dedim ki babam gitse seyretmem dedim. Dediniz Ya ve sonra böyle hani kanalları gezerken bir 20 dakika izleyeyim dedim. Ya birbirinden çok uzak, mücadeleden çok uzak. Oyun devamlı duruyor. Maçlar 12'şer dakika uzuyor. Devamlı VAR'a gidiliyor. Yani bir temposu yok. Benim için ciddiye alınacak bir lig değil. Yani oradan oyuncu geldiği zaman ne verecek bilmiyoruz. Bak Talisca daha yeni toparlandı. bir senesi yok hocam geride. John Duran toparlanmaya çalışıyor. Çünkü bir oyuncu neden agresif hareket yapar biliyor musun? Yorulduğu zaman. John Duran'ın hareketleri istediğini yapamama, o antrenman temposu olmaması. Vücut gitmiyor. Ya ben oradan alınan oyuncuya ilk başta çok sıcak bakmam açık söyleyeyim. Ki çok büyük yatırım hocam bu arada söyleyeyim. Oyuncunun kazancı yıllık 20 milyon euroya yakın. Yani. 6 ay sonra kontratı bitecek ama Ya maliyeti bir de bir yüksek. şey söyleyeceğim. Şunu bir aslında ortaya koyalım Kutlu ve bu konuyu geçelim. Şimdi Türkiye Ligi'nde oynamak için 25 milyon eurolara vermeye gerek yok. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. 17 takımın şurada 5-6 tane ciddi maç yapıyorsun. Evet. Bu doğru mu? Doğru hocam. Yani diğer takımlara baktığımız zaman. Çok büyük fark var. Şimdi Osimhen fırsattı. Napoli'den alınması, 25 yaşında olması. Şimdi Galatasaray Osimhen'i almasaydı bu sene itibariyle neyi konuşacaktık? Avrupa'dan git, en iyi santrafor ol. Yine aynı paraya gelecekti. Galatasaray bunu iyi değerlendirdi. Yani bu fırsat çıktı, iyi değerlendirdi. Artık 20 milyon eurolar veremez kulüpler. Hocam beklenti hep o yönde ama. Bak 75 milyon euroluk bir transfere 20 milyon euro verebilirsiniz. Bu fırsattı. Bir kereye mahsus bir şeydi. Ama her dakika 20 milyon euro veremez bu kulüpler. Bak büyük takımlar veremez. Şimdi Beşiktaş 4 tane transfer yapacak diyelim. Evet. Sezon ortasında oynamış oyuncu isteyecek değil mi? 1'se 3. Ya nasıl verecek yani 10 milyon euro maaş oyuncuya? Ki 4 oyuncu belki 50 milyonluk paketten. Onu söylemeye çalışıyorum. Osimhen'i baz alarak kimse değerlendirmesin. Osimhen tamamen bir fırsattı. Lemina gibi bir Mücevher bulundu. Galatasaray o mücevheri aldı. Bir daha da yok. Peki Samsunspor'da Musaba çok konuşuluyor. Şimdi Fenerbahçe ilgileniyor. Mesela Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil limitler olarak 6-8 milyon euro. Bu tarz bir kanat oyuncusu mu? Yoksa forvette oynayan bir kanat oyuncusu mu? Nasıl değerlendirebilirim? Ben daha tecrübe olarak konuşuyorum. Seyirciler hatırlar hatırlamaz ama mesela Preko geldi şeyden. Fenerbahçe, Gaziantepspor'dan. Evet. Uçuyordu. Böyle çok uçan oyuncular vardır. Anadolu takımlarında. Gidip alıp gelindi hiç kimse barınamadı. Hocam Tabata Beşiktaş. Ya bak, hiç kimse. Çünkü büyük takım ağırlığıyla, büyük takımın formatıyla, büyük takımın futboluyla Samsunspor'u, Göztepe'yi karşılaştırmamak lazım. İkisinin arasında fark var. Ya Musama çok iyi oyuncu. Evet ben de biliyorum. Evet. Ama mesela büyük takımla o ağırlığı ne kadar kaldırabilir? Bir soru işareti. Mesela Samsunspor şimdi Samsunsporlular izliyor, oradaki gazeteciler izliyor. Evet. Ama Musaba Galatasaray'a geldiği zaman Hocam. anlatabildim mi? Daha değişik bakacaklar. Orada O yaşıyor stat tabii. atmosferi, taraftarı, basını, camiası daha değişik gözle bakacağı için ne vereceğini bilmiyoruz. Ne vereceğini bilmiyorsun. Bir de hocam Onun orada için yaşlı böyle oyuncu. Anadolu'da uçan kaçan oyuncular olabilir. Çok var. İyi de oyuncular olabilir. Ama büyük takımda şimdiye kadar ben Anadolu'dan gelmiş, çok büyük katkılar sağlamış oyuncu varsa hani bana Siz nasıl atlasınlar. başardınız hocam? O zaman onu sorayım. Ben mi? Yetenek dışında. Yetenek Çünkü tamam. televizyon seyrediyordum. Kuşburnu çayı içiyordum. Şeyde Hocam. antrenmandan sonra mesela 25 yıllık benim hayatımda, Evet. futbol hayatımda ta Adana Demirspor amatör takımdayken, genç takımdayken her antrenmandan sonra mutlaka uyuyacağım ben. Kimse bunu şey yapamaz benim. Hiç değişmedi hocam. Hiç değişmedi. Gece mesela dışarı çıkmayı bilmem. Bara, oraya, buraya, eğlenceye. Ya kendimi korudum aslında İstanbul'da. Ben kendimi korudum. Bu kadar popülarite. Hiç çıkmadım yani. Florya'nın göbeğinde oturuyordum. Bir sürü telefonlar da geldi. O da geldi. Ama bizde şey var böyle. Başta benim ailem zaten şey çıkar. İstanbul'a gitti ya. Bir dolar hocam değil mi? Tabii, İstanbul'a gitti ya. Hemen başladı gezmeler. Ya kardeşim bir şey yapmadık. Evin içindeyiz. Anlatabildim mi? Sırf o duygudan, o korkudan hiçbir şey de yapamadık. Ama ters Hep evdeydik. evdeydik. Başarılı olmuş 11 hocam. yıl. İnsan genelde o baskıdan negatif etkilenir. Ya bir de ben geldiğim zaman Galatasaray takımını hatırlayınsana. Hani kolay mı oraya girmek kendine? 21 yaşındaydın.
Hocam Düşün, evimin bütün dekorunu ben yaptım. tek başına. Kimse yoktu ki. Benle Ökkeş Polat gittik. Mobilyacıya. Boru aldık, bunu aldık, koltuğu aldık. Televizyonu aldık, buzdolabını aldık. O zaman böyle kimseye böyle çok yardımcı olmuyor. Hayat koçu gibi hocam gelip böyle iç mimarlarla Yok, çalışma. yok öyle bir şey yok. Yani çıkmadık. Ya, biz kendimize baktık, öyle söyleyeyim yani. Hocam yavaş yavaş sona geliyoruz. Transferlerle ilgili merak edilenler var ama sizin söylediğiniz. Örneğin Salih Özcan'ı sorayım hocam. Son. Bendeki bilgi şu. Beşiktaş'ta Galatasaray'da ilgileniyor. Oyuncu Hollanda'dan ciddi bir büyük takımlardan birinde ilgisi var. Henüz karar verilmedi. Salih Özcan Galatasaray orta sahası için doğru profil mi? Kaç yaşında? Önemli. 27 olması gerekiyor hocam. 27. Ben futbolcuyu alırken şöyle değerlendiriyorum. Salih Hocam iyi bir oyuncu. Türk statüsünde mi olacak? Hocam şöyle Ama- Şampiyonlar evet. listesine yazılırken Yabancı. yurt dışı altyapısı. Yani belki Berkan'ın yerine. Evet. Ama 3'e yazacağımız konusu çok Şimdi önemli işte. şöyle, yani biz hep orta saha dedik ya. Seyirciyi şöyle düşündürmek istiyorum. Hiç kimseye haksızlık etmeden. Buyurun hocam. Lemina, Torreira, Sara İlkay'ın önünde bir oyuncu mu bu? Mümkün değil. İşte diyorum ya, oyuncu alırken bir defa bu dörtlüden, ancak bu dörtlü kadar senin kadronda hani genişliği sağlayacak bir oyuncu olması lazım. Ha, Salih Türk olarak Türk statüsünde Galatasaray'da oynayacaksa eğer Türkiye Ligi'nde alınmalı. Çünkü Berkant gitmek istiyor. Evet. Kaan Ayhan da olmayacak. Galatasaray zaman zaman rotasyonlarda bu oyuncuyu kullanabilir. Mesela Salih'i aldığınız Avrupa listesine yazmasanız olur mu? Sadece lig için. Eğer dördü varsa olur. Yani Torreira, Sara, İlkay, Lemina varsa olur. Sadece bu kadar. Yani şey olarak diyorum, Türkiye Ligi'nde. Lig Yani olarak Şampiyonlar Ligi yazmasa da olur. Ama bu dörtlü sağlam olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'ne girecek listedeki 3'teki orta saha oyuncusu net 11. Net. Torreira ile Net. Lemina'yı Oralar yedekleyecek. net. Bak hiç Tartışmasız. şey yapmasın. Peki hücum hattındaki bahsettiğimiz o kanatlarda oynayan forvet o da mı direkt olarak Şampiyonlar Ligi oyuncusu olarak? Şöyle düşün. Osimhen'e bir şey oluyor. Icardi'ye bir şey oluyor. Şimdi ikisinden biri sakatlansa. Evet. Galatasaray'da diyelim ki çift santrafora döneceksin veya o oyuncu da sakatlandı. Elinde Barış opsiyonundan başka opsiyon yok. Ya büyük takımlar bunu kaldırmaz. Büyük takımlar 3 tane net santrafor olması lazım. Peki 3. oyuncu hangi mevki için olmalı? Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak. Stoper mi? Sol bek mi? Yoksa farklı mı? Stoper. Stoper. Net. Net. Çünkü son maçını da izledim Arda'nın. Çok kuvvetli. Ya çok çabuk. Evet. Ama topa hamlelerinde çok şey var. Penaltı ihtimali oluyor. Penaltı ihtimali var, kart görme ihtimali var. Bu da gençliğinden dolayı. Yani rakibin arkasında durup kontrol etse, sonra müdahalesini yapsa çok kuvvetli bir oyuncu. Ve ikili mücadelelerin hepsini kazanır. Ama birden girişleri direkt kırmızı kartı da gerektirir. Maçı bambaşka bir yere çevirir. Evet. Yani müdahaleleri, sertliği, şeyi, yani kuvveti, gücü herkesten bak. En baba santraforla baş edebilir. Ama dediğim gibi stoper mevkisi arkanı önünü. Ne zaman topa hamle yapacaksın, ne zaman geri kaçacaksın. Ne zaman basacaksın, ne zaman oyun kuracaksın. Bunlar da işte ben hep ne söyledim? Kutlu sezon başından beri. Arda'nın oynayacağı maçlar gelecek dedim. Şimdi geliyor. Herkes Arda Ünyay niye oynamıyor dedi ilk haftalar, değil mi? Evet. Şimdi geldi bak, Başakşehir maçı geldi. Okan Hoca çok istemese bile Şampiyonlar Ligi'nde yoktu stoper. Mecburen oyuna soktu. Aslında işte bu maçlarda, hazırlık maçlarında, Türkiye Kupası maçlarında, bundan sonra oynayacak maçlarda Arda'nın tecrübe kazanması için bu maçlara ihtiyacı var. Son sorum, Trabzonspor maçında mesela oynamalı mı oynamamalı mı? 5 Ocak'ta oynanacak maç. Eğer Abdülkerim'le Sanchez sağlamsa yok yani. Yine bekleyecek. Yani çünkü potansiyeli var. Kırmızı kart potansiyeli var çocuğun. Kupada da girişlerde. gerek. Tamam. Yani onun için Abdülkerim, Sanchez. Şimdi diyelim ki ikisinden birine bir şey oldu. Galatasaray'ın en kritik maçı. Atletico Madrid'i geçti. Kritik bir maçta Arda'yla başlamanın riski var. Bütün oyun değişir hocam. Ama ben söylüyorum. Çok çabuk, çok atletik ve Galatasaray'ın geleceği. Yani lütfen rica ediyorum ondan. İyi maç izlesin. Mesela Van Dijk'ı hiç böyle tam girerken gördün mü? Yok. Sadece pozisyon koruyor. Rakibin arkasında kalıyor. Geri kendini iyi atıyor. İyi hava topuna çıkıp indiriyor. Artı eksiği İyi çok izlesin iyi Van Dijk'ı. Anlatabildim mi? Bu arada anketimiz sonuçlandı sanırım. Çalhanoğlu ile başlayalım. Hakan Çalhanoğlu konusunda ben açık söylemek gerekirse Ocak ayında bir hamle beklemiyorum. Inter Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan, İtalya Serie A'da şampiyonluk hedefi olan bir takım. Hakan Çalhanoğlu Inter takımının kaptanı. 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Geçtiğimiz hafta burada dile getirmiştik. Yani ben burada yarı bilgi yarı öngörü Hakan Çalhanoğlu Galatasaray ekseninde yakınlaşmanın olacağını düşünüyorum. Ama bana göre timing olarak, zamanlama olarak o tarih Ocak 2026 ya da Şubat 2026 değil. Bence yaz transfer döneminde, yani sezon sonunda bu iki taraf belli bir noktada buluşacakları görüşündeyim. Yani bugün işte Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedefi, bir numarası. Galatasaray ne yapıp edip Hakan'ı alacak gibi bir durum ve aksiyonu yok şu anda sarı kırmızıların. Gelirken de birçok isimle konuştum. Kemerburgaz'da hem yönetim tarafında. Hakan için şu an Galatasaray'ın aldığı bir aksiyon, attığı adım, yaptığı bir teklif yok. Ben açıkçası dediğim gibi Hakan transferinin yaz döneminde daha sıkça konuşacağımızı düşünüyorum. Ben biraz burada Galatasaraylı taraftarların da meraklarını gidermek istiyorum. O yüzden hani isimleri sana tek tek sormak istiyorum. Ozan Kabak'ı da çok görüyoruz abi. Galatasaray'ın Ozan Kabak gündemi var mı? Ozan Galatasaray altyapısından yetişen iyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda kendisi ama ara transfer döneminin listesinde Ozan Kabak yok. Bunu belirtelim. Abi senin aslında söylediğin kısımların en önemlisi de şuydu. Galatasaray devre arasındaki parasını birçoğuna en azından 6-8 numara orta saha transferine ayıracak. Şimdi aslında çok fazla isim konuşuluyor. Ben isimleri de tek tek soracağım ama orada bir ana hedef belirlendi mi? Galatasaray'ın
orta sahadaki hedefi kim? Hemen aktaralım. Zaten yaklaşık olarak 1,5-2 aydır Galatasaray'ın, daha doğrusu teknik direktör Okan Buruk'un Ocak ayında olmazsa olmaz ifadesini kullandığı bölgenin takviye hamlesinin 6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu olduğunu hep dile getirmiştik. Bu noktada da Galatasaray'ın hayali, birinci hedefi, arzuladığı isim Manuel Ugarte. Manchester United'da oynayan futbolcu. Uruguaylı. Çok üst düzey bir oyuncu. Daha da yaşı çok genç, 24 yaşında. Bu sezon Manchester United takımıyla 11 maça çıktı. Çok fazla maç sayısını yakalayamadı ve üst düzey kulüplerde oynadı. Çok fazla kalıcı olmadı deyim yerindeyse. Yani çok uzun bir takımda uzun yıllar forma giymedi Ugarte. İşte Sporting Lisbon, Paris Saint-Germain, Manchester United gibi takımlarda oynadı. Ve burada Galatasaray'ın Ugarte formülü de bir anlamda aynı Icardi'de olduğu gibi, aynı Osimhen'de olduğu gibi kiralama formülüyle Ugarte'yi İstanbul'a getirip 6 aylık sekansta kendine aşık edip daha sonra aynı Osimhen, Icardi gibi kadroya katmak, bonservisini almayı hayal ediyor Galatasaray. Bu formül şöyle de uygun. Hem üst düzey, birinci sınıf deyim yerindeyse bir 6-8 almış olacaksınız merkez orta saha, hem de UEFA'nın belirlediği kriterlere kiralama formülü olduğu için takılmayacaksınız. Yani kazan kazan formülü gibi bu. Birinci sınıf oyuncu ve aynı zamanda limitlere takılmama. Çünkü transfer konusunda birçok matematik deyim yerindeyse birçok parametre düşünülerek hamleler yapılıyor. Bu isim için gerçekten de Ugarte için de Lucas Torreira, Uruguaylı, Galatasaray'ın yıldızı ve Muslera'nın da Galatasaray'a gelmesi konusunda hafif hafif preslere, baskılara, Galatasaray, İstanbul, şampiyonluk, yıldızlara olan deyim yerindeyse güzel dokunuşu Galatasaray'ın kariyerlerine yavaş bir pres başlamış gerçekten de. Bakalım, ama Galatasaray'ın öncelikli hedef dediğim gibi Ugarte'yi Manchester United'dan kiralık olarak çıkarabilmek. Abi orta sahada birkaç isim daha var adı geçen. Bunlar biraz da genç oyuncular. İsimleri de soracağım ama Galatasaray'ın peki genç oyuncuya yatırım yapma gibi bir düşüncesi var mı? Ya şöyle bir laf vardır ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Burada Sayın Başkan Dursun Özbey'in şöyle bir çekincesi var. Yusuf Demir Barcelona takımında oynamış, o seviyeye çıkmış bir potansiyelli oyuncuydu. Galatasaray böylesine kendini bir noktaya kadar ispat etmiş genç bir oyuncuya, genç bir profile 10 milyon euroluk bir yatırım yaptı totalde. Aldığı sonuç hüsran. O yüzden ara transfer döneminde Ocak ayında Sayın Başkan'ın bir çekincesi var. Bu genç oyuncuyla alakalı. Yani genç oyuncuya yapılacak yatırımla alakalı. Galatasaray daha net isimlere gidebilir. Abi Antonio Deniz ismi Göztepe'den. Var mı? İşte gündemde? o da Anthony O Dennis de kontenjanı. bir anlamda bu kategoriye giren, işte kapıyı çaldın 12, 13, 14, 15'leri konuşulacak bir oyuncu olduğu için bu noktada Galatasaray'ın ben dediğim gibi daha net gelir gelmez 11'e girecek bir isme gideceğini, Ugarte'ye gideceğini söyleyebilirim. Wolverhampton'dan Andre. Listede var. Evet, Galatasaray'ın takip ettiği listesinde olan oyunculardan bir tanesi ama öncelik Ugarte. Alternatif 2 numara Andre midir yoksa daha o şekilde bir liste yapılmalı mı? Şöyle söyleyeyim. Berkan Kutlu ayrılacağı için bunu da buradan duyurmuştuk 2 ay önce. Galatasaray orta sahayı bir değil 2 takviye yapmayı düşünüyor. Bir başrol, 2 rotasyonu güçlendirecek yardımcı oyuncu. Bu noktada da Galatasaray'ın görüşmelere başladı. Temaslar kurduğu ismin Umut Tohumcu olduğunu söyleyebilirim. Gurbetçi bir futbolcu. Potansiyelli. Gerçekten de hem teknik heyeti hem scout ekibinin verdiği raporlarda son derece olumlu. Galatasaray bu noktada Umut Tohumcu transferi için görüşmeler yapıyor. Son olarak Kobe Maino'yu da sorayım abi. Manchester United forması giyiyor. Şöyle, bu tip potansiyelli genç oyuncular kolay kolay transfer döneminin başında Türkiye'yi tercih etmezler, açık konuşalım. Ki bahsettiğimiz isim işte İngiltere milli takımının havuzunda olan, daha fazla forma şansı bulabilmesi için şu anda kiralık kontenjanında birçok kulübe, menajerler tarafından önerilen bir oyuncu. Evet, derler ya ah keşke diye. Galatasaray tarafı da cephesi de transferin son günlerinde kalırsa Kobe Maino hamle yapar. Ama bugün olmaz. Anladım. Bugün olmaz. Abi Galatasaray'daki gelişmelere bakıyorum. Güzelce aktardık. Herhalde eksik aldığımız bir nokta yok. Ağzına sağlık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Beğeni butonuna basmayı unutmazsanız Galatasaraylılar çok seviniriz, ya da transferler. Galatasaray transfer ne zaman başlayacak? Hangi tarihte hareket başlayacak? Şimdi bu hafta Okan Hoca ile yönetim arasında muhakkak bir görüşme olur, yol haritası belirlenir ama ben tekrar söylüyorum, biraz sabırlı olma durumunda Galatasaray taraftarı. Çünkü Şampiyon Ligi'ndeki pozisyon belli olmadı. Burada da 2 maç var. 21 Ocak Atletico Madrid maçı ve ocağın sonu City maçı. Atletico Madrid maçından olumlu bir sonuç çıkarsa bu ilk 24'ün garantilendiği anlamına gelir. O zaman da transferde daha yüksek bütçeyle rahat hareket edebilirsiniz ama o tarihe kadar ben çok Galatasaray'ın transferde önemli maliyetlere girmesini beklemiyorum. Mevcut kadro korunur. Onu da şöyle açalım, hani belki de Ahmet Kutucu'yu gönderecektiniz ama işte son 2 maç Kıbrıs'ta tutacaksınız. Biraz 21 Ocak'a kadar kadro korunur ama sonrası ayrılması gereken isimler var. Yusuf Demir gibi, Berkan gibi. Keza transferler, orada da şunu söyleyebiliriz. En az 3 takviye bekliyorum ve savunma, orta saha, hücum. Burada öncelik orta sahada olacak. Bunun nedeni de şöyle izah edeceğim. Okan Hoca sezonun ilk yarısı full lig Avrupa, hep Sanchez, Abdülkerim kullandı. Sezonun ikinci yarısı bu bölgede Singo ve Lemine'yi kullanabilir düşüncesi de var. O yüzden de öncelik 6 numaraya, defansif orta sahaya verildi. Biraz Torreira'yı dinlendirme. Bazı maçlar Torreira'yı 8 numara kullanma. Bu noktada Galatasaray'ın transferde önceliğinin defansif orta saha olduğunu söyleyebilirim. Abi peki orta saha için isim var mı? Buradaki en net ismin A planının Wolverhampton'ın Andre olduğunu söyleyelim. Brezilyalı oyuncu, 23-24 yaşında. Daha 6 numaraya yakın bir orta saha oyuncusu. İyi bir oyuncu, ciddi 20 milyon euronun üstü bir bonservisle transfer yaptı. Galatasaray'ın önceliği diyebiliriz ki Galatasaray son dönemlerde böyle bir oyuncuya kafayı takıyor. İşte Singo böyleydi. Aston Villan'ın elinden kapmıştı Galatasaray. Onyedika sezon başı Kulüp Brugge'ün Nijeryalı orta saha oyuncusu yine Galatasaray'ın gündemindeydi. Sezon içi gündeme gelen isimler oldu ama şu an Galatasaray'ın en net şekilde listesinin ilk sırasındaki ismin Andre olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray Andre transferi için şartları sonuna kadar zorlayacak ama tekrar söylüyorum Kerem, biraz süreç ister. Bence her halükarda 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçının sonucunu görmemiz gerek. Abi peki ayrılacak isimler de var demiştin. O isimler net bir şekilde belli mi? Ahmet Kutucu biraz karar değiştirdi diyebiliriz. Kupa maçında bulduğu şansı iyi değerlendirmesi ama burada şu noktadayım. Ahmet'e iyi bir bonservis teklifi gelirse Galatasaray değerlendirmeli ama şu noktada Yusuf Demir zaten sözleşmesinin bitmesine 4-5 ay kaldı. Muhtemelen bir fesih olur. Artı Berkan Kutlu sezon başı Espanyol'a gitmek istediğini söylemişti. İzin çıkmamıştı ama sezonun ilk yarısı Berkan'dan da çok katkı alamadı Galatasaray. Burada çok ana planda olmayan oyuncular ki halihazırda zaten 10+1 Galatasaray'ın yabancı kontenjanı. Burada Yusuf'un olası ayrılığı artı 2 kontenjanın da boşalması demek ve Galatasaray bir şekilde 3 takviye yapmayı düşünüyor. Bir kontenjan problemi yok ama kadronun çok geniş olmadığını da
Biraz tabii olağanüstü olaylar da yaşandı. Cezalar da çıktı. 7-8 eksikle Galatasaray son 1-2 ay kulübeden oyuncu atamıyordu. Hani çok ana plan oyuncuları değil. Yusuf Demir'le bir fesih bekliyorum. Artı Berkan Kutlu'ya da izin verilmesini. Bu noktada Galatasaray'ın kadrosunda en az savunma, orta saha, hücum 3 takla yapacağını öngörüyorum. Kaan Ayhan'da bir durum var mı abi? Kaan muhtemelen sezon sonu diye düşünüyorum. Çünkü Kaan'ın da özellikle hani Suudi Arabistan, o Körfez ülkeleri diyebiliriz. Sezon sonu yeni bir kariyer planlaması yapabilir Kaan ama sezonu Galatasaray tamamlamasını bekliyorum. Sakatlığı nedeniyle 2 aydır yoktu. Dün oyunun son bölümünde oyuna dahil oldu. Muhakkak Okan Hoca sezonun ikinci yarısı Kaan'dan kulübeden katkı almaya çalışacak. Çünkü sezonun ilk yarısındaki bu kulübe sıkıntısında bence Kaan'ın yokluğu da hissedildi. Eksikler dedin. Süper Kupa maçına Uğurcan ve Eren İlk 11 kalibresini yükseltmek için mi olmalı yoksa yedek kulübesini zenginleştirmeye yönelik mi? Galatasaray ilk 11 kalibresini nasıl yükseltebilir? Şimdi sahada Salah'ı muhteşem oynuyor bana göre. Müthiş oynuyor. Daha iyisini aramak için ne yapacaksın? Saşa Boya'ya ona buna falan filan mı gideceksin? Stoperlerinden daha iyisini bir de Sungo bekliyor daha. Hadi sol beke geldik. Belki orada diyeyim ki Jakobs'tan ya da Eren Elmalı'dan daha iyisini buldun. Orta sahaya geldin. Torreira, Lemina, Sane, İlkay Gündoğan. İlkay da ilk yarıda beklediğimin gerisinde kaldı. Sane'yi önde saymak istiyordum. Orta sahaya da baktığında gelip bu adamları kesecek adam kimi bulursun? Çok kolay değil. Yani çok dünya markası bir adam yakalaman lazım. Galatasaray'ın bu orta sahasını bozman için. Yani birini kesecek takıma girecek. Torreira, Lemina, Sara, İlkay Gündoğan. Çok kolay değil. Öne bakıyorsun. Sade Sane bana göre ilk yarının futbolcusudur. Bütün rakamlarını çıkarttım. İnanılmaz oynadı. Koyuyorsun yanına bir de Yunus Akgün var. Onu nereye koyacağız? Bana göre Galatasaray'ın futbol aklı. Sola gidiyorsun Barış Alper. Barış Alper'in Kasımpaşa maçında attığı 60 metrelik teparı ben dünyada atacak çok az futbolcu olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Bolt'un 100 metre rekoru gibi gitti adam. Evet, inanılmaz. Neyle gidiyor? Topla gidiyor. Neyle gidiyor? Rakibin zorlamasına rağmen gidiyor. Barış Alper'den daha iyisini nereden alacaksın? Santrfor'un Osimhen. Dünya peşinde adamın. Osimhen oynamadım oynattığın adam Icardi. Aldığı süre attığı gol ligin kralı. Bana göre Galatasaray'ın ilk 11'i içten ziyade Galatasaray'ın alternatif oyunculara ihtiyacı var. Ama ilk 11'de oynayan oyuncuları aratmayacak alternatiflere ihtiyacı var. Galatasaray'da çok kaliteli bir kadro var. Bunu kabul edelim. Kalecisini de saymadı. Kalecisi de Uğurcan da muhteşem oynuyor. Yerine Günay oynuyor, aratmıyor. Onun için Galatasaray daha çok bir dönemde ciddi bir sıkıntı çekti 3-5 hafta baktığında. Onun için çok kaliteli alternatif olacak. Girdiğinde Torreira'yı aratmayacak. Girdiğinde Lemina'yı aratmayacak. Yani bu tip oyuncuları almalı diye düşünüyorum ki zaten duyduklarım da iddialı transfer yapacaklar. Yani ilk 11'e katmak için değil ama en az ilk 11 ayarında futbolcu alacaklar. Galatasaray alalım da kulübede dursun alternatif sokarız diye futbolcu almayacak. Yani bayağı önemli futbol. Hatta ben şeyi de duydum. Ruben Neves'i duydum. Premier Lig'den gitti herhalde değil mi? Orta sahanın yani sonra da çek ettim sana da sordum. Bu işleri iyi bilenlere de sordum. Tek kelimeyle sen de dahil hepiniz müthiş dediniz. Griezmann lafı dolaşıyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama Neves herhalde şu anda Griezmann'ın da önünde mi? Yani biraz daha tabii ki daha genç. Evet. Alması biraz daha kolay. Yani Torreira'nın yanına mükemmel bekleme. Öyle Olursa değil mi? eğer. Bence Fenerbahçe'de düşünmeliydi Ruben Neves'i örneğin. Galatasaray bu işlerde Fenerbahçe'den önce düşünüyor biliyorsun. Ve eli daha açık. Ve eli daha çabuk. Eli daha açık, eli daha çabuk. Son Bak ne olarak- kadar önemli bir şey söyledin. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki transfer farkı. Galatasaray'ın eli daha açık, Galatasaray'ın eli daha çabuk. Veriyor ve hızlı davranıyor. Sonunu da düşünmüyor. Hani riskleri Hayır tamamen- düşünecek bir şey yok ki. Evet. Risk taşımayan adamları alıyorsun. O da Osimhen'in doğru. ne riski olabilir? Torreira'nın ne riski olabilir? Sanchez'in ne riski olabilir? Uğurcan'ın ne riski olabilir? Allah korusun öngörülemeyen bir sakatlık olmadıktan sonra. Son olarak da Şansal abi Trabzonspor'u